Koçların Mekanı'nda Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. İbrahim Sümer'in eskilerden kaleme almış olduğu yazılara devam ediyoruz. 21 Haziran 2010 tarihinde yazılmış olan bir tane yazı var. Yazının ana teması, ana başlığı şöyle: hedefe ulaşmadaki üstün keskinlik. Ben bugün burada hedefe ulaşmadaki üstün keskinlik derken inançtan bahsediyor olacağız. İnanıyor olmanın yapısından bahsediyor olacağız. İnandığımız durumları yaşamımıza kabul ediyor olduğumuz durumlardan bahsediyor olacağız. Öncelikle geçen Cuma hutbesinde özellikle bir tane ayet çok dikkatimi çekti. Ben o ayetin içindeki inananlar kısmının, bu arada biz tasavvuftan bahsetmiyoruz. Yani bu ruhun şifası konseptinde kişisel gelişimden bahsediyoruz. Ve kişisel gelişimin, yani dünya üzerindeki en güçlü kişisel gelişimin yine bu çizgide, kişisel inancım da tabii ki bu yönde. Bununla birlikte çok kuvvetli verilerin burada olduğunu ve kuantum alandaki okumaların bu bağlamda Kur'an-ı Kerim ve hadisler üzerinden yapılabiliyor olmasının çok anlamlı olduğunu paylaşmak istiyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Burada Ali İmran suresinin 139. ayetinde şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vele tehinü, gevşeklik göstermeyin diyor. Gevşeklik göstermeyin. Vele tehzenü, hüzünden geliyor hani böyle. Üzülmeyin, hüzünlenmeyin. Dert etmeyin yani. O kadar da kafaya takmayın der gibi. Entümül e'alevne. E'alevne şöyle. Âlâ deriz ya hani, en iyisi, en hoşu, en güzeli, en kalitelisi, en güçlüsü bir yerde. Âlâ olanı. Entüm derken sizden bahsediyor. Eğer diyor yani burada en güçlüsü sizsiniz. Ne olursa en güçlüsü sizsiniz. Şimdi Kur'an'da veya hadislerde, Arapçada vardır. Bazı şeyler geldiğinde bazı şeyler sorulur. Bunları konuşuruz ileride. Burada in gelmiş. Yani en güçlüsüsünüz de ne olursa en güçlüsüsünüz. Yani işin buradaki ince ana teması bu. İn küntüm müminin, yani inanmışsanız. Burada birçok bugüne kadar bazı derinlikler paylaştık. Bununla birlikte bu şekilde bir ayetle ilk kez bir yayına başlıyoruz. İnanıcı olmanın tanımından ilerleyen yazılarda çok bahsedeceğiz. Şimdi bu çizgide inanmışsan en güçlüsün. Bu bağlamda üzülmene gerek yok. Bununla birlikte gevşeklik göstermeden hareket et. Bunların hepsinin başlığında şimdi bu yazıyı birlikte bir okuyalım bakalım. 21 Haziran 2010. Hedefe ulaşmadaki üstün keskinlik. Merhaba, bugün insanoğlunun inandıklarını yaşadıkları üzerine bir bakış açısına daha sahip olacağız ve bu konuyu farklı bakış açılarıyla işlemeye devam edeceğiz. Öncelikle mevcut bilgilerimizin küçük bir bölümünü gözden geçirelim. Hep duyduğumuz şeylerden yani bahsediyorum burada. Sen inandıkların kadar yaşarsın. Ne söylersen söyle, karşındaki kişi bildikleri kadar anlar. Fenomenolojik yaklaşımdan defalarca bahsettik, yine bahsediyoruz biliyorsunuz. Ne söylediğin değil, ne anladıkları önemlidir. İletişimde kaliteyi ne belirliyordu? Yine konuşuruz bunları. Ve benzeri birçok şeyleri çok defalar duyuyoruz ve söylüyoruz. Şimdi bir düşünün, neden böyle oluyor? İhtimaller: kişi mevcut bilinçaltında söylediğin konu ve kelimelerle ilgili verilerin yaşattığı deneyimlerin hissiyatıyla anlar. Bir ihtimal bu var. Bir tane de kişi ön yargılarından sıyrılma becerisi gösterir ya da gerçekten hiç deneyimlemediği bir konu hakkında konuşuyorsundur ki bu noktada da mevcut başka konuyla bağlantı kurmama yetisine sahip olmalıdır ve bu şekilde hayalinde canlandırabildiği kadar veya senin davranışının desteklediği kadar anlar. O bağlantılar kurarak anlamayla ilgili derinleşme, öğrenme beceriyle ilgili var, evet. Bununla birlikte bizim insanoğlunun en büyük gafletlerinden birisi, bir şeye baktığında direkt olarak "Ha, öyle mi? Öyleyse öyledir." Geçenlerde bir tane mesela paylaşıldı, test paylaşıldı. Baktığımda her sorunun arasındaki farkları gözlemlemekle ilgili bayağı bir heyecan yaşamıştım. Sonra baktım bazı yorumlara.
Bu yorumları yapan sizseniz de yani bakın oradan ders alabilirsiniz. Hepsinin aynı olmuş olmasıyla ilgili bir yorum vardı orada. Şimdi aynılaştırmaya çalışırsak öğrenme becerisini yukarıya taşımamız pek mümkün değil yani. Şimdi ben şöyle diyorum mesela yaşlı ve genç tanımı yaparken diyorum ki eğer bir şeye baktığınız zaman burada farklı ne görebilirim diyorsanız gençsiniz. Eğer şunu diyorsanız, ha bu bildiğim bir şeyle eşleşiyordur ve ben zaten bunu biliyorumdur gibi bakıyorsak o zaman ihtiyarlamışsın ya geçmiş olsun. Yani demek istediğim kendimizi gençleştirebilmek için beynimizdeki nöron aktivitesini daha güçlü hale getirebilmek için aynı yapıda bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir diyerek ilerlemek yerine burada farklı ne görebilirim diye ilerliyor olmak çok değerli. Şimdi dönelim konumuza. Evet, bu anlayış çerçevelerine sahip olmak için şartımız inanmaktır. Sizin anlattığınız her ne olursa olsun kişi muhakkak inandığı doğrultuda anlayacaktır. Söylediklerinizin muhakkak doğru olacağına inanması da size inanması için ayrıca bir inanmak gerektirmektedir. Öyleyse şart şudur, kişi inanıcı olmalıdır. Ve kişi yani sevgili dostum sen inanıcısın. Her neye inanıyorsan inan, birçok şey hakkında inanca sahipsin. Bu inanç işte yemek, içmek, muhabbet etmek gibi bir şeydir. Ve senin hayatın inandıklarının tümüdür. Hayatımıza dikkatli baktığımızda inandıklarımızı yaşadığımızı görürüz. İnandıklarımızı yaşamaktan başka alternatifimiz de yoktur. Birisi tam bu anda çıksa dese ki ben çok zengin olacağıma inanıyordum ve mümkün olmadı. Deriz ki o zaman o kişiye mümkün olmaması için mutlaka nedenler oluşturdu. Evet, dikkatli inceleyelim. Kişi oturduğu yerde bir talepte bulunursa ve oturmaya devam ederse bu noktada sadece elindeki mevcut imkanları kullanacaktır. Bu inanması için yeterli ve geçerli olmayacaktır. Ne demiştik? Gevşeklik göstermeyin. Ali İmran suresinin 139. ayetinde vele tehinü. Gevşeklik göstermeyin. Burada evrensel yasalarla burayı eşleştirelim bakalım. İnancın güçlendirilmesi için program yapmak şarttır. Her şeye sahip olabilirsiniz, sadece inanın. İnandınız ve gerekli hareket çizelgesini çıkarttınız, o halde başarabilirsiniz. Huzurlu olacağınıza inandığınızda nasıl her karşılaştığınız canlı ve cansız varlıklara sevgi gönderip sevgiyle dolmanız gereksinim mevcut ise maddi bir talebinizde de enerjinin daimi dönüşümü yasasına. Enerjinin daimi dönüşümü yasası nedir? Onu kısaca bir konuşalım. Şöyle düşünün, hem bedenimizde hem bulunduğumuz ortamlarda, bu evimizde, iş yerimizde ve benzeri tüm ortamlarda eğer enerji çok stabil, çok böyle hareketsiz bir şekilde kalmışsa bizim auramızın enerjisinden çeker ve bu da bizim rahatsızlanmamıza sebep olabilir. O yüzden bütün evde işte vücudumuzda her yerde hareketliliğin sağlanıyor olması çok değerli ve bu şifaya en güçlü araçlardan birisidir. Hareket yasasına uygun davranarak vizyonunuza ulaşmalısınız diye burada not almışız. Aynadaki gördüğün sen ile yaşadıkların arasında fark yok. Fark var diyorsan bu söylemine olan inancının gerçeği ile hakikat arasındaki farktır. Teşekkür ederim. Bu yazı 21 Haziran 2010 tarihinde İbrahim Sümer tarafından kaleme alınmıştır. İnancın yapısı, inandıklarımızı yaşıyor olmak bağlamı ile ilgili daha çok yayınlarımız gelecek. Bu hafta böyle kısa bir yayın yapmış olduk. Bunları bir düşünelim ve kendimize de bir bakalım. Yaşamımızı hangi inanç çerçeveleri doğrultusunda yaşıyoruz ve hayatımızı hangi inanç çerçeveleri doğrultusunda dengeye getirirsek yaşamımız çok daha güzel olacaktır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek haftalarda çok yine güçlü konuklar ve konular geliyor olacaklar. Bir sonraki konumuzu da söyleyeyim bu arada. Niyet ediyorum şeklinde bir yayın olacak. Güçlü bir niyet çalışması yapıyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.